Değerli seyirciler, bir hafta geçti. Bir haftadan fazla haberlerde, televizyon, radyolar, internet biliyorsunuz Esad konusunu konuşuyor ve duyuldu, haberimiz oldu. İsviçre'de de yüklü bir miktarda İsviçre bankalarında parası da varmış. Ben okudum, araştırdım arkadaşlar, 99 milyon euro civarında bir para olması gerekiyor İsviçre bankalarında. Bakın teyzesi bankadan bu paraları çekmek için müracaat etmiş. Neler olmuş, neler bitmiş. Hemen şimdi habere gireceğim. Sizler de bana tabii ki yorumlarda düşündüklerinizi yazarsanız hem ben sevinirim hem öbür arkadaşlarımız, seyirciler, aboneler öğrenmiş olur. Kimler nasıl ne düşünüyor? Ben de merak ediyorum, sizler ne düşünüyorsunuz? Ve haberi okuduktan sonra arkadaşlar kısaca şöyle bir ben de kendi düşüncemi size aktarmak istiyorum. Suriyeli aşiretlerin İsviçre banka hesapları. Vay be İsviçre. Esad'ın teyzesi İsviçre'deki milyonlarını çekmek istedi. İsviçre Mahkemesi Suriye'nin eski elitleriyle ilgili kritik bir karara imza attı. İsviçre Bern, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın teyzesi Gada Adip Mihana İsviçre'deki dondurulmuş banka hesaplarından milyonlarını çekerek Dubai'ye taşımak istedi. Ancak İsviçre Federal İdare Mahkemesi bu talebi reddetti. 76 yaşındaki Mihana mahkemeye sunduğu itirazda politik veya ekonomik bağlantısının kalmadığını, sıradan bir yaşlı kadın hayatı sürdüğünü iddia etti. Ancak İsviçre makamları onun Suriye'nin eski elit ailelerinden biri olan Maklof ailesine ait olması nedeniyle ekonomik yaptırımlar kapsamında kalmaya devam ettiğini belirtti. Eski elitler ve İsviçre bağlantısı. Mihana'nın rahmetli eşi Beşşar Esad'ın dayısı olan Muhammed Maklof, Suriye'nin ekonomi kontrolünü sağlayan bir figürdü. Aile Esad rejimi boyunca politik ve ekonomik gücü paylaşarak ülkenin kilit sektörlerini kontrol etmişti. İsviçre makamlarının bu kararı ülkenin yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına karşı aldığı sıkı önlemlerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Suriye'nin eski elitlerinin İsviçre'deki finansal bağlantıları mahkeme kararlarıyla daha fazla gün yüzüne çıkıyor. Gada Mıhan'ın davası sadece bir bireyin mal varlığı değil, Suriye rejiminin finansal izleri ve İsviçre'nin uluslararası yaptırımlardaki rolünü yeniden gündeme taşıyor. Arkadaşlar bu haber Vetsun.ch'den. Kendilerine bu değerli haber için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz İsviçre bankaları ne bileyim ama dünyada ne kadar zengin insan varsa İsviçre bankalarına güvenip paralarını İsviçre'ye taşıyorlar. Yalnız biliyorsunuz ki rahmetli Saddam Hüseyin, ondan evvel Libya'nın Cumhurbaşkanı, şimdi aklıma gelmiyor, Gaddafi, onun, Saddam Hüseyin'in, Gaddafi'nin, seneler evvelsi Ceausescu'nun, artık bilmiyorum ama tabii ki arkadaşlar bizler de radyolardan, televizyonlarda, gazetelerde okuduğumuzu, gördüğümüzü, duyduğumuzu buna inanıyoruz. Ama tabii ki milyonlar, belki bazısında milyarları kalmış olabilir. İsviçre'nin bankalarında, ne bileyim, belki de İsviçre onun için bu kadar da zengin ve her gün daha da zenginleşiyor. Ama sır vermiyorlar. Bankalar arkadaşlar, İsviçre bankaları ne bileyim ama zenginleştikçe zenginleşiyor, görüyorsunuz. Bu ülkelerin bilhassa cumhurbaşkanları, başkanları İsviçre bankalarına güvenip paralarını yatırıyorlar. Bundan evvel de çok olaylar oldu ve Tunis'in de Cumhurbaşkanı
yıkılmıştı. Onun da paraları kalmıştı. İsmi şimdi aklıma gelmiyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ne bileyim, sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdi Esad deniyor. Burada Assad diyor. Herkes Asad'dan konuşuyor. Türkiye'de Esad deniyor. Esad de E ile yazılıyor. Burada A ile yazılıyor ismi. Arkadaşlar kendisi gelse bile o paraları alamaz. Neden? İnternasyonal aranıyor bu adam. Yani diyelim ki Almanya'ya geldi, İsviçre'ye geldi. İsviçre'de de herhalde bildiğime göre o anında uçaktan inerken daha bu adam tutuklanır. Ondan sonra artık burada iltica mı eder, nasıl olur, ona bir şey diyemem, bilemem. Ama internasyonal arandığı için onun içinde zaten bankadaki paralar donduruldu. Birisi ispat edebilirse veyahut da kendisi bir gün internasyonal aranmazsa, temize çıkarsa tabii ki gelir paşa gibi paralarını da alabilir. Aması var. Temize çıkması lazım. Aynı öbür eskiden Cumhurbaşkanı, ama ne Gaddafi kaldı ne Saddam Hüseyin kaldı. Arkadaşlar tabii ki onların paraları bankada kaldı. Kimse çekemez. Şimdi arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu bir cahillik mi? Yoksa bu bir kurnazlık mı? İyi mi yapıyorlar? İsviçre bankalarına güveniyorlar. Neden kendi devletinde yatırmıyor? Tabii şimdi kendi devletindeki bankaya yatırsaydı da bu adam kaçtı gitti. Gidip bankadan ilk önce parasını çekemez ki. Ondan sonra duyduk ki tonlarca altın da varmış. Bu altınlar saklanıyormuş. Onu da duyduk. O haber de geldi. Tonlarca altın arkadaşlar. Tabii kaçarken bunu el çantasına alıp onları da götüremedi. Tonlarca altını bilmiyorum kaç kamyon lazım onları da beraber Rusya'ya, Moskova götürebilmesi için. Sonunda bu adam Rusya'ya kaçtı. Tabii Putin'le araları çok iyiydi. Bunu da biliyoruz. Putin buna çok destek oldu. Essad'a. Önünde sonunda ve orada da varlığı çok büyükmüş. Onu da duyduk. Çok bir sayıda evleri, daireleri varmış. Herhalde zannediyorum ki Rusya bankalarında da yoğun parası vardır. Sizler de bana yazarsanız arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? İyi mi oldu çökmesi? Bakın ben hiçbir şey demedim. Yalnız televizyonlarda gördüklerime hapishanelerde insanların nasıl yaşadıklarına, dışarıda nasıl yaşadıklarına bayağı bir üzüldüm. Çünkü çok şeyi bilmiyorduk. Şimdi nasıl deniyor, meydana çıktı, haberimiz oldu. Ben gerçekten çok üzüldüm yani. Orada yaşayan insanlara üzüldüm ve yani hak verdim. O ülkeden kaçanlara, hatta Türkiye'ye kaçanlara hak verdim. Şimdiye kadar hep başka şeyler duyuyorduk. Tabii ki şimdi Asad gitti, her şey bitti. Herhalde Türkiye'dekiler de kendi ülkelerine geri dönerler. Hepsi dönmese de birçoğu dönebilir diyorum ben. Onun için bana yorumlarda sizler de düşündüklerinizi yazabilirsiniz. Hatta oradaki görevliler şimdi insanlarını geri çağırıyor. Arkadaşlar daha çok konuşabilirim ama fazla uzatmak istemiyorum. Vaktinizi de, değerli vaktinizi de almak istemiyorum. Burada kapatıyorum. Bana yorumlarınızı yazın. Hepimizin haberi olsun. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın Murat.